Hocam Gazete takipçileri Ali Burak Hoca neler anlatacak daha diye çok fazla mesaj atıyor, yorum yapıyor. Bazen Putin çok konuşuluyor, bazen Zelenski çok konuşuluyor. Bu adam bir Rus milliyetçisi, eski bir istihbarat personeli. Bir ekip de var. Ortalık bir karıştı, yani yine döndü. Savaşın genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Savaşın Rusya'nın aleyhine gelişen bir boyuta doğru evriliyor. Göreceğiz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazif. Hocam Gazete takipçileri Ali Burak Hoca neler anlatacak daha diye çok fazla mesaj atıyor, yorum yapıyor. Artık biraz daha fazla konuşalım, sık konuşalım istiyoruz. O yüzden direkt olarak konuya girmek isterim. Tamam. Ukrayna-Rusya savaşı yaklaşık 8 aydır tüm dünyanın gündeminin bir numaralı maddesi konumunda. Bu doğrultuda da bazı isimler ortaya çıkıyor. Bazen Putin çok konuşuluyor, bazen Zelenski çok konuşuluyor. Ama bazı isimler var ki ismi az biliniyor ama etki alanı çok yüksek. Bunlardan biri de Igor Girkin. Bu adam kimdir? Savaştaki rolü nedir? Misyonu nedir? Hepsini konuşarak başlayabiliriz. Şimdi Igor Girkin eski bir FSB personeli, yani meslek memuru diyelim ama FSB'de, yani Rus istihbarat servislerinde, SVR'de, GRU'da, FSB'de hala KGB geleneğinin bir devamı olarak rütbe uygulaması vardır. Teğmen, yüzbaşı, hani meslek memurları böyle rütbelerle anılır. Igor Girkin'in durumu da bu. Bu adam neden önemli? Bu adam bir Rus milliyetçisi, eski bir istihbarat personeli. Bu geçmişinde de örneğin Rusya'nın çıkarları lehine Çeçenistan Savaşı'nda işte orada illegal faaliyetlerin organize edilmesinde, aynı şekilde mesela Bosna Savaşı'nda Sırp güçleri lehine bazı faaliyetlerin icra edilmesinde önemli rol oynamış, dediğim gibi bir Rus milliyetçisi şahıs. Bu şahıs sonradan tekrar Rusya ile ilgili Rusya'nın çıkarlarına yönelik faaliyetlerde bulunuyor dünyanın çeşitli bölgelerinde. 2014 yılındaki 1. Ukrayna Savaşı diyelim, 1. çatışma döneminde de aynı şekilde Rusya'nın çıkarları kapsamında bu bölgede faaliyetler icra ediyor. Orada Donbas bölgesinde Rus azınlığın organize edilmesinde çok büyük rolü var. Bu kapsamda FSB'nin, GRU'nun ve Rus istihbarat servislerinin çıkarları kapsamında bölgenin organize edilmesi, Rus yanlısı grupların organize edilmesine eğitim verilmesinde büyük rol oynuyor. Hem siyasi açıdan hem askeri açıdan bu fonksiyonlarını yerine getiriyor. Donetsk bölgesinin Savunma Bakanlığı görevine kadar geliyor. O Donetsk bölgesi Rus yanlısı cumhuriyetlerden bir tanesi. Genel olarak bu şekilde bu şahsı tanıtabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bazı istihbarat meslek memurları ya da istihbarat teşkilatlarının dışarıdan angaje ettiği isimler ya da kullandığı isimler çeşitli savaş bölgelerinde aktif roller oynar. Burada bir istihbarat meslek memuru ya da herhangi bir görevli bir savaşı nereden nereye getirebilir? Ne kadar tehlikeli olabilir? Tabii bu yönetici pozisyonunda orada, sıradan değil. Yani de bunun altında muhtemelen bir ekip de var. Ekip var. Bu bir grubun yani yönetiyor. Bu oradaki Rus yanlısı grupların, Rus azınlığın Rusya lehine manipüle edilmesi ve organize edilmesinde büyük bir rol oynuyor. Nasıl manipüle ediyor hocam? Yani orada mesela Rus milliyetçiliği hareketlerin teşvik edilmesi, belki bazen provokasyonların yapılıp Rus gruplarının Rusya lehine kışkırtılması, Ukrayna aleyhine kışkırtılması, aynı şekilde bir organizasyon sürecinin icra edilmesi, oradaki grupların Ukrayna'dan ayrışma sürecinin tetiklenmesi noktasında önemli roller oynuyor. Zaten Ukrayna tarafından bu şahıs terörist olarak da nitelendiriliyor. Yani her basın, yani Ukrayna devlet görevlilerinin ya da Ukrayna medya organlarında bu şahıs terörist yaftasıyla, etiketiyle tanımlandırılıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani bu önemli bir şey işte. Yani savaşın körüklenmesi noktasında, yani senin söylediğin şeyi destekler bir şey. Yani bu şahıs bir görev kapsamında orada. Kesinlikle. Bir görev onun ekibi orada. Bu şahıs bu grupların organize edilmesi ve savaşın başlangıç aşaması, bir 2014'teki boyutu bir de günümüzdeki boyutuyla kışkırtılmasında, geliştirilmesinde büyük önem arz eden bir şahıs. Aynı zamanda bu şahsın Avrupa Birliği yaptırım listesinde olduğunu da biliyoruz. Tabii. Yani net olarak bilinen bir şahıs. Bu şahıs bilinen, çok fazla Türk kamuoyunda çok konuşulan bir isim olmadı fakat artık bu içerikle de çok geniş kitlere ulaşacaktır diye tahmin ediyorum. Ama net olarak savaşta etkin bir isim olduğunu söyleyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Kesinlikle söyleyebiliriz. Yaptırım listesinde yer alması bunun batılı servisler tarafından da çok yani teşhis edildi. Bu faaliyetlerinin kısmen anlaşıldığı, deşifre edildiği anlamına da gelir. Yaptırım listesinde olmasının kastımız da şudur. Yani Rusya dışına çıktığı seyahat edemez. Seyahat ederse tutuklanacaktır işte. Kesinlikle böyle öyle. düşünebiliriz. Hocam bir de şöyle bir durum var. Girkin'le alakalı şöyle iddialar da var. Orada dediğiniz gibi bir ekibi oldu ve bu ekibiyle bazı silah transferlerini, bazı kritik noktaları da ifşa etti. Rusya devletine raporladığı da konuşuluyor. Tabii. Böyle işler nasıl yürür hocam orada? Yani istihbari faaliyet icra ediyor. Hem orada eğit donat programı basit bir şekilde bana eğit donat diye tanımlanır. Grupların eğit ve donat faaliyetlerinin icra edilmesi, silahların Rusya'dan getirilmesi, oradaki halkın
Rusya yanlısı grupların silahlandırılması, bunu icra ederken de istihbari faaliyetlerin de icra edilmesi. Yani orada bir network'ün kurulması, bir haber elemanı şebekesinin kurulması, belki teknik imkanların organize edilmesi, orada Rus istihbarat servislerinin postlarının geliştirilmesi, bunların çoğundan sorumlu bir şahıs olarak ön plana çıkıyor. Zaten bu ön plana çıkmasının bir sonucu olarak da yaptırım listesine de girmiş. Geçtiğimiz gazete içeriklerinde sizle konuşurken hocam, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdiğinizde hep dediniz ki Putin yanlış yönlendirildi. Hem istihbarat teşkilatı tarafından hem de yakın ekibi tarafından. Burada Girkin'in de Putin'e sunduğu raporlarda daha pembe bir tablo çizdiği iddiaları var. Yani olandan daha iyi gösterdiği ve o yüzden de Rusya'nın akamete uğradığı iddiaları var. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi burada Girkin bizzat rapor o karargaha gönderiyordur. Karargah Tabii başka kaynaklardan da geliyor. O raporlar Putin'in önüne, yani Rus devletinin stratejilerini belirleyen şahısların önüne, ki başta tabii ki devlet başkanı olduğu için Putin'in önüne konuluyor. Burada yani bu artık çok ayan beyan belli yani. Rus istihbarat servislerinin Ukrayna'nın gücünü hafif gördüğü, kendi gücünü abarttığı, Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin bu kadar hani sıkı ve konsolide bir şekilde olacağını tahmin edemediği ve savaşın Rusya'nın askeri açıdan pek Rusya'nın istemediği şekilde cereyan ettiği ortada. Bu bir istihbarat başarısızlığı. Bunun aksini söyleyemeyiz. Zaten bak şöyle bir durum da artık. Eylül ayında kendi kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yani bir beyanatta bulundu Girkin. Burada açık, yani biraz muhalif pozisyona düşmüş. Demek ki bir itiş kakış var. Evet. Orada diyor ki Guardian'da falan da bu manşet, yani önemli bir önemli ne denir? Manşete, yani puntoyla yüksek ne denir? Şey dersin, manşetten gördü Guardian. Yani Guardian da bunun manşetlerinden birisi olarak gördü. Yani burada diyor ki, yani çok enteresan, bir Rus milliyetçisinin bunu söylemesi çok enteresan. Diyor ki Rusya savaşı diyor kaybedene kadar sürdürecek. Yani Rusya savaşı taktik açıdan kaybetmiştir diyor. Ha. Ya bu yankı buldu. Çünkü bu adam bir Rus milliyetçisi. Ve bunu takip eden yüz binler var. Bunun takipçileri de bir Rus milliyetçisi gruplar, yani bu savaşı destekleyen gruplar. Şimdi bu grupların önde gelen isimlerinden bir tanesi böyle bir açıklama yapınca bu sıkıntılı bir durum olduğunun göstergesi. Zaten bak yani işler iyi gitmediğinin yani çok net ifade eden, ortaya koyan durumlardan bir tanesi. Bu beyanatı da bu şekilde okumak lazım. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi bir de benim aklımda şöyle bir soru canlanıyor. Şimdi savaş alanlarında hep hayal ederken böyle büyük tanklar, büyük silahlar hayal ediyoruz zaman zaman ama aslında orada çok gizli, belki bambaşka bir maske hayat hikayesiyle bulunan istihbarat personelleri hep vardır değil mi hocam? Yani savaş alanlarında istihbarat çoktur demek net doğru bir bilgi mi? İstihbarat taktik seviyede istihbarat, operasyonel düzeyde istihbarat derleyeceksin ki cari istihbarat. Bunları da karar vericilere, askeri hareketliliği organize eden, askeri stratejileri organize eden komutanların önüne doğru zamanında koyacaksın ki doğru kararlar doğru şekilde verilsin, işler iyi yürüsün. Peki hocam, şimdi Girkin'i konuşuyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında önemli bir noktada olduğunu söylüyoruz. Bir yandan da ortalık çok feci halde karıştı. Yani Rusya'nın bir gerilemesi söz konusu. Bir yandan Kırım Köprüsü, ondan sonra Kiev'e bombalar. Ortalık bir karıştı, yani yine döndü. Savaşın genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Savaşın genel durumu askeri açıdan Rusya'nın aleyhine gelişiyor. Yani başta Kiev'in alınıp bir an önce Zelenski hükümetinin düşürülmesi ve bunun çok kolay olacağını düşünen Rus tarafı, ki genelde dünya kamuoyunda da böyle bir görüş vardı. Bu taktikten vazgeçilip Karadeniz'e çıkışının Ukrayna'nın engellenmesine döndü. Oradan da vazgeçilip işte Donbas bölgesinin ayrılması, halk oylamasıyla oranın da ayrılması ve sonra bir ilan edilen bir seferberlik kararı, kısmi seferberlik, ama o da iyi gitmedi. Seferberlik sürecinde de çok ciddi sorunlar yaşadı Rusya. Şimdi gelinen noktada işte Kırım Köprüsü'nü vurması, buna misilleme olarak Kiev'in bombalanması, sivil kayıplar, ki Rusya buna, yani sivil kayıpların olması Rusya aleyhtarı kamuoyunun oluşturulmasına çok büyük katkı sağlar. Yani bu istenmeyen bir durumdur Rusya'nın, ama biraz hani bu noktaya da gelmesi, yani savaş çok enteresan bir boyut, yani Rusya'nın aleyhine gelişen bir boyuta doğru evriliyor. Göreceğiz. Burada şimdi Ukrayna'ya çok ciddi derecede yüksek teknoloji silahlarının Batı desteği var. Muazzam bir şekilde. Burada yani Batı'nın, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin, burada zaten Putin bunlara Anglo-Saksonlar diye ifade ediyor. Yani zaten bayraktarlığını yapanlar İngiltere ve Amerika, sonra Batı bloğu peşinden geliyor. Şimdi buradaki mesele özellikle Amerika ve İngiltere için, Putin'in tabiriyle Anglo-Saksonlar için savaşın mümkün olduğunca uzatılması, Putin iktidarının yıpratılması, mümkünse iktidardan uzaklaştırılmasına doğru bir gayret var. Yani bu savaş böyle
maalesef böyle gidecek. Yani maalesef kastım şu şekilde, insanlar ölmeye devam edecek. Hocam bir de Igor Girkin için şöyle bir durum da söz konusu. Dediniz ya işte birçok farklı büyük medya mecrasında da manşet oldu bu durum. Girkin'in savaş değerlendirmeleri çok değerli görülüyor. Yani bu adam her şeyi bilen, Putin'in zamanında yakın ekibinde olan, sonra kısmen muhalifleşen bir isim. O yüzden bilgileri değerli deniyor. Ve onun şöyle bir söylemi var. Nicelik, nitelik mi sorusuna cevap bulduk diyor bu savaş sırasında. Yani Rusya'nın çok fazla askeri var diyorduk. Dünyanın en büyük ikinci askeri gücü diyorduk. Teknoloji. Ancak iş biraz değiştiğe getiriyor. İma diyor tabii ki bunu. Aslında bunu doğrulayabilir miyiz hocam? Gerçekten savaşın başlangıcında herkes diyordu Ukrayna'yı yerle bir edecek. Dümdüz geçecek üstünden. Orada belki insan bırakmayacak. Ukrayna yarıktan silecek diyorlardı. Ama durum şu an başka. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte bakın, Ukrayna tarafı sayı olarak düşük olmasına rağmen Rus tarafına göre buradaki mesele yüksek teknoloji silahlarının Rusya'nın o devasa askeri gücünü çok ciddi derecede sıkıntıya soktuğunu görebiliyoruz. Yani Batı destekli, yani burada sadece silah desteği değil, burada istihbarat desteği de var Nazif. İstihbarat desteği de var. Yani ben o Kırım Köprüsü'nün vurulmasında, Karadeniz'deki amiral gemisinin batırılmasında Rusya'nın, yani ben burada ABD ve İngiliz istihbaratının doğrudan istihbarat desteği, hatta personel ve teknik desteği bile olabileceğini düşünüyorum. Ben bu kanaatteyim. Tabii biz bunları ispat etmemiz mümkün değil. Yani bunları tek başına Ukrayna'nın kendi devlet imkanlarıyla yapması bana biraz mantıklı gelmiyor. Yani hem askeri destek hem istihbari destek, yani dolayısıyla teknolojinin sayısal üstün, yani sayısal olarak üstün olan bir tarafa karşı yani teknolojik avantajın net bir şekilde görüyoruz. Yani teknolojiye sahip olan grup daha avantajlı hale geliyor. İşte bunu söylüyor yani. Girkin de bunu söylüyor. Şimdi muhalif pozisyonuna düşmüş. Ama bu savaşı bu noktaya gelmesinde, yani bu süreçlerin bu noktaya gelmesinde de önemli bir rolü var. Şimdi de böyle söylemesi Ne anlam ifade eder? ne anlam Tartışılır. ifade eder? Yani neyi değiştirir? Hocam teşekkür ederim. Girkin'in savaş için ne kadar önemli bir pozisyonda olduğunu ve durumdaki değişiklikleri konuştuk. Ukrayna-Rusya savaşına genel bir bakış attık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, Nazif, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Hocam Gazete takipçileri Ali Burak Hoca neler anlatacak daha diye çok fazla mesaj atıyor, yorum yapıyor. Artık biraz daha fazla konuşalım, sık konuşalım istiyoruz. O yüzden direkt olarak konuya girmek isterim.